Merhaba sevgili seyirciler, hoş geldiniz canlı yayınıma. Bu arkada koyu duruyordu, uyumadı. O yüzden kaldırdım. Böyle şeylere çok dikkat ediyorum çünkü saçlarım koyu, arkada koyu bir resim var ve çok örtüşüyorduk. Yani böyle başımın tepesine böyle birleşmiş gibi duruyordu. O boy da olmuyordu. Fazla bölüyordu mekânı. Dedim ki böyle olmasın. Evet, hoş geldiniz. Bugün çok güzel hazırlandım. Harika bir şey okuyacağım size. Yani önceden okudum. Bazen önceden okumuyorum. Sizle beraber ben de ilk okumamı yapıyorum. Bu sefer dedim bu metin nasılmış? Ben de önceden okuyayım şöyle elimde mikrofon. Hoş geldiniz. Çok mu uzağım? Bence değilim ya. Abartıyorsunuz. Sesim iyi geliyor değil mi? Hoş bulduk. Tanrıçanız hoş geldi. Evet, hoş buldum. Tamamdır. Bayağı güzel çoğaldık. Bayağı güzel çoğaldık. Bu laf da yani şey gibi oldu böyle çoğaldık falan. Gözlüksüz de şöyle güzel gözlerimi göstereyim size. Thank you. Thank you very much. I love red and black. Olabilir. Neden olmasın? Öpücük atabilirim. Evet, başlayalım mı? Çünkü birazcık uzun okuyacağım mitoloji ya da hikaye. Teşekkür ederim. Evet, başlayayım. Eğer çok dikkat çekmemi istiyorsanız, yani eğer dikkatimi çekmemi istiyorsanız renklendirerek mesaj atabilirsiniz. Ne yapalım? Evet, böyle olabilirim. Tamamdır. Evet, biraz geç başladık. Daha bugün kaç tane canlı yayınım daha olacak. O yüzden var olan hiçbir şey yoktur ki güneşi sevmesin. Bize ısı ve yaşam bahşeder. O soğuk, karı ve kışı buzlarını eritir, bitkileri yeşertir, çiçekleri açtırır. Uzun yaz akşamları sunar bize. Hani o karanlığın asla uğramadığı, karanlık yalnızca birkaç saatliğinde ortadan kalktığında ve tıpkı bir cesedin soluk gözleri gibi soğuk ve mesafeliyken dahi güneş, kış ortasının tatsız günlerinden kurtarır bizi. Balder'in yüzü de güneş gibi parıldardı. Balder ya da Baldur her ikisi de doğru. Öylesine güzeldi ki adım attığı her yeri aydınlatırdı. İkinci oğluydu Odin'in ve babası tarafından her şey tarafından sevilirdi. Aesir'in en akıllı, en zarif, en belagatlısıydı. Hükümler tevhim ederdi, bilgeliği ve adaletinden herkes etkilenirdi. Breidablik adlı salondu evi, neşe, müzik ve bilginin meskeniydi. Balder'in karısı Nanna'ydı ve Balder karısına sadıktı. Oğulları Forset ise gitgide babası kadar bilge,
bir adalet timsaline dönüşüyordu. Balder'in hayatında veya dünyasında yanlış hiçbir şey yoktu. Tek bir şey dışında. Balder kabuslar görüyordu. Alemlerin sonunu, güneş ve ayın bir kurt tarafından yutulduğunu görüyordu. Ebedi acı ve ölüm gördü rüyalarında. Karanlığı ve tuzağa düşmeleri gördü. Kardeş kardeşi katletti düşlerinde. Kimse kimseye güvenmiyordu rüyalarında. Alemlere yeni bir çağ gelecekti. Fırtına ve cinayet çağı. Balder bu rüyalardan gözyaşları içinde uyanırdı ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı kadar tasalı olurdu. Teşekkür ederim. Balder tanrılara gidip onlara kabuslarını anlattı. Hiçbiri bu rüyalara anlam veremiyordu ve onlar da bu duruma tasalanıyordu. Biri hariç. Loki, Balder'in kötü rüyalarından bahsettiğini duyunca gülümsedi. Odin oğlunun rüyalarının sebebini bulmak üzere yola çıktı. Gri peleriniyle geniş kenarlı şapkasını taktı ve ismini soran halka savaşçının oğlu Gezgin olduğunu söyledi. Kimse sorularının cevaplarını bilmiyordu ama ona tüm rüyalarını tüm rüyaları anlayan bilge bir kadından, bir kahinden söz ettiler. Kadının ona yardım edebileceğini söylediler. Gelin görün ki çoktan ölmüştü. Bilge kadının mezarı alemin sonundaydı. Bunun ötesinde doğuda, savaşta canlarını vermemiş ölülerin diyarı uzanırdı ve Loki'nin dev Angraboda'dan olan kızı Hel hüküm sürüyordu orada. Şöyle bir şey, savaşta ölenler Valhalla'ya gidiyor, savaşta ölmeyenler ise buraya gidiyor. Yani buraya gitmek kötü bir şey. Yani savaşta ölüp Valhalla'ya gitmeyi herkes tercih ediyor. Yani bu doğudaki yeri tercih etmiyorlar. Odin doğuya gitti ve mezara ulaştığında durdu. Her şeyin babası Aesir'in en bilgesiydi ve daha bilgelik için gözünü feda etmişti. Alemin sonundaki mezarın yanında durdu ve orada rünlerin en karanlıklarını harekete geçirip uzun zamandır unutulan eski güçleri çağırdı. Bir şeyler yaktı, bir şeyler söyledi, büyüler yaptı ve taleplerde bulundu. Fırtına rüzgarı yüzüne çarptı, sonra salon dindi ve ateşin öte tarafında bir kadın zuhur etti. Yüzü gölgedeydi. Ölülerin diyarından geri dönmek zor bir yolculuktu, dedi adama. Ben evvelden buraya gömülüyüm. Yağmur ve kar yağdı üzerime. Seni tanımıyorum, beni dirilten adam. Nedir o senin adın? Bana Gezgin derler, dedi Odin. Babam savaşçıydı. Bana Hel'den haberler ver. Ölü bilge kadın ona baktı. Balder bize geliyor, dedi ona. Onun gelişi hatırına bal şarabı yapıyoruz. Yukarıdaki alemde umutsuzluk hüküm sürecek ve fakat ölüler alemi yalnızca sevinci hissedecek. Allah'ım. Odin ona Balder'i kimin öldüreceğini sordu ve cevabı onu çok şaşırttı. Balder'in ölümünün intikamını kimin alacağını sordu ve cevabı kafasını karıştırdı. Balder için kimin yas tutacağını sordu ve kadın mezarın karşısında ona baktı. Onu ilk kez görüyormuş gibi, "Sen Gezgin değilsin," dedi. Ölü gözleri titriyordu. Bir ifade hakimdi yüzüne. Odin'sin sen. Uzun zaman önce kendini kendine kurban eden Odin'sin.
böyle bir rahat edersem. Sen de bilge bir kadın değilsin. Sen hayattayken Angraboda adını taşıyansın. Loki'nin sevgilisi, Helin, Midgard'ın yılanı, Jörmungandr'un ve Kurt Fenris'in annesisin dedi. Ölü dev gülümsedi. Evine dön küçük Odin dedi ona. Git buradan salonuna dön. Kocam Loki bağlarından kurtulup bana geri dönene kadar kimse beni görmeye gelmeyecek ve tanrıların kıymeti Ragnarök'te her tarafı yakıp yıkarak yaklaşıyor. Daha doğrusu şöyle söylüyor. Tanrıların kıyameti Ragnarök'te yaklaşıyor. Yani o müthiş savaş. Onun için çorap arkası. Gerçekten çok acayip. Hmm. Ardından o yer yalnızca gölgelerden ibaret hale geldi. Odin hüzünle doldu. Düşünecek çok şey vardı. Tanrılar dahi kaderi değiştiremezler. Eğer ki Balder'i kurtarmak istiyorsa bunu kurnazlıkla yapmak zorundaydı ve bunun için yardıma ihtiyacı olacaktı. Ölü devin söylemiş olduğu bir başka şey daha vardı onu rahatsız eden. Loki'nin bağlarından kurtulmasından niye bahsetti diye merak etti Odin. Loki bağlı değildi ki tekrar düşündü. Henüz değil. Odin fikirlerini kendine sakladı ancak karısı tanrıların annesi Frigge bahsetti bunlardan. Balder'in rüyalarının gerçek rüyalar olduğunu ve en sevdiği oğullarına zarar vermek isteyenler olduğunu söyledi. Frigg düşündü her zamanki gibi tatbiki. Buna inanmıyorum, inanmayacağım. Güneşi, sıcaklığını, aleme getirdiği yaşamı sevmeyen hiçbir şey yoktur. Ve aynı şekilde oğlum Balder'den nefret eden de hiçbir şey yoktur. Bunun böyle olduğunu sağlama almak üzere yola çıktı. Yeryüzünde yürüdü ve yakışıklı Balder'e asla zarar vermeyeceklerine dair yeminler aldı her şeyden. Ateşle konuştu ve ateş onu yakmayacağına söz verdi. Su onu asla boğmayacağına ant içti. Demir onu kesmeyecekti. Keza diğer metallerde. Taşlar derisini asla çürütmeyeceklerine söz verdiler. Firik ağaçlarla, hayvanlarla, kuşlarla ve sürünen, uçan her şeyle konuştu. Her yaratık kendi türünün Balder'e asla zarar vermeyeceğine yemin etti. Ağaçlar da kabul etti. Her biri kendi türü üzerine hem de meşe ve diş budak, çam ve kayın, huş ve köknar. Hiçbir parçaları asla Balder'i incitmeyecekti. Hastalıkları çağırdı, efsunla ve onlarla konuştu. Zarar verebilecek ya da yaralayabilecek hastalıkların hiçbiri Balder'e asla dokunmayacaktı. Dokunmamaya razı geldiler. Frigg için hiçbir şey göz ardı edilebilir değildi. Sadece diğer ağaçlara sarılarak yaşayan öksü otuna es geçti. Çok küçük, çok genç, çok önemsiz görünüyordu ve boş verdi onu. Her şey oğluna zarar vermek için yemin ettiğinde Frigg her şey oğluna zarar vermemek için yemin ettiğinde Frigg Asgard'a döndü. Balder güvende dedi. Aesir'e hiçbir şey onu incitmeyecek. Hepsi ondan şüphe ediyordu, hatta Balder bile. Frigg bir taş aldı ve oğluna doğru fırlattı. Taş onun üzerinden atladı. Balder sevinçle güldü. Gülüşü güneşin doğması gibiydi. Tanrılar gülümsedi. Sonra birer birer silahlarını Balder'e fırlattılar. Her biri şaşırmış, hayrete düşmüştü. Kılıçlar ona dokunmadı. Mızraklar onun etini delmedi. Tüm tanrılar rahatlamış ve mutluydu.
Neşeyle ışıldamayan iki yüz vardı sadece. Loki ne gülümsüyor ne de kahkaha atıyordu. Tanrıların Balder'e baltalarla ve kılıçlarla ya da devasa kayalarla veya budaklı kocaman sopalarla vurmaya çalışmalarını ve kahkahalar atmalarını izledi. Sopalar, kılıçlar, kayalar, baltalar ona dokunmayınca, nazik tüy gibi deyince Loki derin derin düşündü ve gölgeler içinde kayboldu. Diğeri ise Balder'in erkek kardeşi Körhod'du. Neler oluyor diye sordu Körhod. Biri bana neler olduğunu anlatır mı lütfen? Ama kimse Hod ile konuşmadı. Mutluluk ile sevinç seslerini dinledi ve bunun bir parçası olabilmeyi diledi. Oğlunuzla çok gurur duyuyor olmalısınız dedi Frig'e nazik bir kadın. Frigg kadını tanımıyordu ancak kadının Balder'e bakınca gözleri parlıyordu. Ve Frigg gerçekten oğluyla gurur duyuyordu. En nihayetinde herkes onu seviyordu. Ama onu incitmeyecekler mi zavallıcığı? Böyle şeyler atılması ona zarar vermeyecek mi? Eğer annesi olsaydım onun adına korkardım. Onu incitmeyecekler dedi Frigg. Hiçbir silah Balder'e asla zarar veremez. Hastalıkta, kayada, ağaçta. Zarar verebilecek her şeyden yeminler aldım. İyi dedi nazik kadın sevindim. Fakat hiçbirine es geçmediğine emin misin? Tekini bile dedi Frigg. Bütün ağaçlar ulaşamadığım bir tek şey öksü otuydu. Valhalla'nın batısındaki meşe ağaçlarında yetişen bir sarmaşık. Asla veremeyecek kadar genç ve küçük. Öksü otundan bir sopa yapamazsın. Aman aman dedi nazik kadın. Öksü otu doğrusu ondan ben de rahatsız olmazdım. Çok sıska bir bitki. Nazik kadın Frigge birisini anımsatmaya başlamıştı ki tanrıça kim olduğunu düşünemeden Tyr sağlam sol eliyle devasa bir kayayı tuttu ve Balder'in göğsüne doğru attı. Parıldayan tanrıya dokunamadan o taşta tuzla buz oldu. Frigg nazik kadınla konuşmasına geri döndüğünde ise kadın çoktan gitmişti, uzaklaşmıştı. Ve Frigg bunun üzerine daha fazla düşünmedi. Ama tabii neler olacak yani keşke düşünseydi, keşke bunları anlatmasaydı dersiniz. Loki kendi kılığında Valhalla'nın batısına gitti. Büyük bir meşe ağacı görünce durdu. Orasından burasından yeşil öksü otu yaprakları soluk beyaz meyveler sarkıyordu. Meşenin ihtişamının yanında daha da önemsiz görünüyorlardı. Doğrudan meşenin kabuğundan büyüyorlardı ve Loki meyveleri, sapları ve yaprakları inceledi. Önce öksü otu meyveleriyle zehirlemeyi düşündü. Sonra bunu çok basit buldu. Eğer Balder'e zarar verecekse olabildiğince çok kişinin canını yakacaktı. Ya o kadın Loki'ymiş zaten onu şey yaptınız değil mi? Nasıl bir böyle bir tasarımlı çorap değişik. Körhot bir tarafta durmuş, çayırdan gelen sevinç ve mutluluk nidalarını dinlerken iç çekti. Hod güçlüydü, gözleri görmüyor olsa bile tanrıların en güçlülerinden biriydi ve genellikle Balder onun bir şeylere dahil edilmesini sağlamakta iyiydi. Ancak bu kez Balder dahi onu unutmuştu. Üzgün görünüyorsun dedi aşina bir ses, Loki'nin sesiydi. Çok zor Loki. Herkes iyi vakit geçiriyor. Kahkahalarını duyuyorum ve Balder'in, sevgili kardeşimin sesi çok mutlu geliyor. Keşke bunun bir parçası olabilseydim. Bu çözüme en kolay şey dedi Loki. Hot yüzündeki ifadeyi görmüyordu ama Loki çok yardımsever, çok dost canlısı tınlıyordu. Bir de tüm tanrılar Loki'nin akıllı olduğunu bilirdi. Elini uzat. Hod da öyle yaptı. Loki avucuna bir şey koydu. Hod'un etrafını saran parmakları
Hod'un etrafını saran parmaklarını kapattı. Bu benim yaptığım küçük ahşap bir ok. Seni Balder'e yaklaştıracağım ve seni ona doğru döndüreceğim. Sen de bunu olabildiğince sert atacaksın. Tüm kudretinle at. Ardından da tüm tanrılar gülecek ve Balder de kör kardeşinin bile onun zafer gününde yer aldığını bilecek. Loki Hod'u tanrıların arasından geçirip Curcuna'ya doğru ilerledi. İşte dedi Loki, durmak için iyi bir yer burası. Şimdi sana söyleyeceğim gibi oku at. Sadece küçük bir ok bu dedi Hod. Keşke bir mızrak atmış olsaydım. Küçük bir ok da iş görür dedi Loki. Bunun ucu yeterince sivri. Güçlü bir tezahürat ve kahkaha. Dikenlerle dolalı ve üzerine sivri demir çiviler kaplı bir sopayı Thor Balder'in yüzüne savurdu. Sopa son anda kafasının üzerinden geçti ve bu durum Thor'u dans ediyor gibi gösterdi. Çok gülünç bir sahneydi. Şimdi diye fısıldadı Loki. Şimdi tam da hepsi gülerken Hod söylendiği gibi öksü otundan yapılan oku fırlattı. Tezahürat ve kahkaha duymayı bekledi. Fakat kimse gülmedi, kimse alkışlamadı ve sessizlik hakimdi. İç çekmeler ve kısık mırıldanmalar duydu. Neden kimse bana tezahürat etmiyor diye sordu Körhot. Ok attım. Ne büyük ne de ağırdı ama görmüş olmaları lazımdı. Balder kardeşim niye gülmüyorsun? O anda yüksek, acı dolu, korkunç bir haykırış duydu ve tanıdık bir sesti. Annesiydi inleyen. Balder oğlum, ah Balder oğlum diye inledi. İşte o zaman Hod hedefi vurduğunu anladı. Ne kadar korkunç, ne kadar üzücü. Kardeşini öldürdün dedi Loki. Ama sesi üzgün gelmiyordu kulağa. Hem de hiç gelmiyordu. Dalga geçer gibi tabii söylüyor ne kadar. Aa ne kadar üzgün. O falan gibisinden herhalde. Balder öksü otundan yapılma ok ile vurulmuş ölü yatıyordu. Tanrılar toplandı, ağlayıp giysilerini paraladılar. Odin hiçbir şey demedi. Hod'dan intikam alınmayacak. Henüz değil, şimdi değil, şu vakit değil. Kutsal huzurun mekanındayız demek dışında. Aranızdan kim Hel'e gidip benim hürmetimi kazanmak ister? Belki Hel, Balder'in bu aleme geri dönmesine izin verir. Hel bile onu tutacak kadar acımasız olamaz. Şöyle. Bir an düşündü. Sonuçta Hel Loki'nin kızıydı. Ayrıca Balder'i bize geri vermesi karşılığında ona bir kefaret sunacağız. Hel'in karanlığına gitmeye gönüllü biri var mı? Geri dönmeyebilirsiniz. Tanrılar birbirlerine baktı. Aralarından biri elini kaldırdı. Bu Hermod'tu. Çevik derlerdi adına ve Odin'in hizmetkarıydı. Genç tanrıların en hızlısı, en cüretkarıydı. Hele gideceğim dedi. Güzel Balder'i geri getireceğim. Odin'in 8 ayaklı atı Sleipnir'i getirdiler. Hermod ona bindi. Yalnızca ölülerin gittiği yüksek salondaki Hel'i selamlamaya, hiç durmadan gitmek üzere hazırlandı. Hermod karanlığa doğru ilerlerken tanrılar Balder'in cenazesini hazırladı. Naaşı aldılar ve Balder'in gemisi Rikorn'a yerleştirdiler. Gemiyi suya indirmek ve yakmak istediler. Ancak kıyıdan hareket ettiremediler. Hepsi hatta Thor bile itip çekti ancak gemiyi kıyıdan kımıldamadı. Yalnızca Balder gemisini suya indirebiliyordu ve o da yoktu artık. Tanrılar kadın dev
Hirokkin'i çağırdı ve o da devasa bir kurdun üzerinde dizgin olarak kullandığı yılanlarıyla birlikte geldi. Balder'in gemisinin burnuna gitti ve elinden geldiğince ittirdi. Gemiyi suya indirdi ancak itmesi o kadar şiddetliydi ki geminin üzerinde durduğu silindirler alev aldı. Yer sarsıldı ve dalgalar korku verici bir hale büründü. Onu öldürmem lazım dedi Thor. Gemiyi suya indirmedeki başarısızlığından hala sızlanıyordu ve çekici Mjolnir'in sapını kavradı. Saygısızlık ediyor. Böyle bir şey yapmayacaksın dedi diğer tanrılar. Şu an hiç memnun değilim dedi Thor. Yakında sırf rahatlamak için birini öldüreceğim. Bakın görün. Balder'in naaşı 4 tanrı tarafından taşınan paravandan indirildi. 8 bacak onu orada toplanan kalabalığın arasından geçirdi. Odin yas tutan kalabalığın en başındaydı. Kuzgunları her iki omzundaydı. Arkasında ise Valküreler ve Aesir vardı. Balder'in cenazesinde buz devleri ve dağ devleri de vardı. Balder'in ölümüne yas tutan onca kimse arasında yer altında yaşayan maharetli, zanaatkar cüceler bile vardı. Onlar pek de güneş görmüyor, çok da ilgilenmezler. Balder'in karısı Nanna kocasının naaşının taşındığını gördü, inledi ve yürek ağrısından ölüverdi. Cansız bedeni kıyıya düştü. Onu da gemiye taşıdılar ve naaşını Balder'in yanına yerleştirdiler. Saygısını göstermek adına Odin'in bileziği Draupnir'i yanlarına koydu. Bu Cüce Brok ve Eitri tarafından kendisi için yapılmış mucizevi bir bilezikti. 9 günde bir aynı saflıkta ve güzellikte 8 başka bilezik damlatırdı. Ardından Odin Balder'in ölü kulağına bir sır fısıldadı. Ve Odin'in fısıldadığını Balder ve kendisinden başka kimse bilmeyecekti. Bu da ilginç tabii. Balder'in atı baştan aşağı süslenmişti. Öteki alemde efendisini sırtına alabilsin diye yakılacak gemiye götürülüp orada kurban edilecekti. Ve kurban edildi. Gemiyi ateşe verdiler, yanıyordu. Balder ve Nanna'nın naaşı ile atını, eşyalarını yakıp kül ediyordu. Ateş. Balder'in naaşı güneş gibi alev aldı. Thor geminin önünde durdu ve Mjolnir'i yukarı kaldırdı. Ben bu gemiyi kutsuyorum diye ilan etti. Kendilerine karşı saygı göstermediğini düşündüğü dev Hirokkin'e huysuz bakışlar atıyordu. Lit adında bir cüce ölülerin yandığı yeri daha iyi görebilmek için Thor'un önüne geçti ve Thor da sinirle onu alevlerin içine doğru tekmeledi. Böylece Thor biraz daha keyiflense de cücelerin yası daha da çoğaldı. Bu hiç hoşuma gitmiyor dedi Thor ters ters. Hiçbir şey zerre hoşuma gitmiyor. Umarım çevik Hermod Hel ile işleri çözüme kavuşturur. Çevik Hermod 9 gün 9 gece durmadan at sürdü. Ya bakın burada da 9 sembolü var. Yani 9 tamamlanma sayısı. Derinleri sürdü atına, türlü türlü karanlığın içinden geçti. Loştan alacakaranlığa, geceden yıldızsız zifiri karanlığa. Karanlıkta görebildiği yegane şey önünde parlayan altın rengiydi. Atını daha yakınına sürdükçe ışık giderek büyüdü. Altındı ve ölmüş herkesin aşması gereken Gyeller nehrince uzanan köprünün üzerine kaplayan sazlardı bunlar. Sleipnir'i köprüden geçerlerken yavaşlattı bu 8 ayaklı atı.
Köprü altlarında sallanıp sarsılıyordu. "Adınız nedir?" diye sordu bir kadın sesi. "Kimlerdensiniz? Ölüler diyarında ne yapıyorsunuz?" Hermod ağzını açmadı. Köprünün bir kadının beklediği ucuna ulaştı. Solgundu ve çok güzeldi. Sanki daha önce hiç böyle bir şey görmemiş gibi ona baktı. Adı Modgut'tu ve köprüyü koruyordu. Dün 5 krallığı doldurmaya yetecek kadar geçti bu köprüden. Lakin siz yalnız başınıza tümünden daha fazla sarstınız burayı ki sayamazdı hiçbir göz o at ve insanların sayısını. Denizin altında akan kızıl kanı görebiliyorum. Ölümün rengi değildir giydiğiniz. Gri, yeşil, beyaz ve mavidir onların üzerindeki. Can saklı derinizin altında. Kimsiniz? Nedir? Nedir hele gelmekteki gayeniz? Ben Hermod'um dedi ona. Odin'in oğluyum ve Balder'i bulmak için Odin'in atı üzerinde Hel'e gidiyorum. Onu gördün mü? Onu gören tek bir göz unutabilir mi kendisini dedi. Güzeller güzeli Balder 9 gün önce teşrif etti bu köprüye. Hel'in büyük salonuna gitti. Teşekkür ederim sana dedi Hermod. Gitmem gereken yer orası. Aşağı ve şimale doğru dedi ona. Her zaman aşağı inin ve şimale gitmekten imtina etmeyin. Hel'in kapısına ulaşacaksınız. Hermod yola devam etti. Kuzeye ve aşağı doğru ilerledi. Ta ki önünde devasa bir duvar ve en uzun ağacı gölgede bırakacak kadar yüksek, hele açılan kapıları görünceye kadar. Bunun üzerine atından indi ve eğerini sağlamlaştırdı. Sonradan yeniden ata bindi, eğere sıkı sıkı tutundu. Sleipnir'i giderek hızlandırdı. Hel'in kapılarını açtı ve öte tarafa, yani daha önce hiçbir canlının gitmediği Hel'in topraklarına güvenle indi. Hermod ölülerin büyük salonuna doğru ilerledi. Atından indi, içeri girdi. Erkek kardeşi Balder masanın başında şeref sandalyesine oturmuştu. Balder soluktu. Ten rengi güneşsiz gri bir günde alemin rengiydi. Oturup Hel'in bal şarabını içmiş, yemeğini yemişti. Hermod'u görünce yanına oturmasını ve geceyi onların yanında masada geçirmesini söyledi. Balder'in diğer tarafında ise karısı Nanna vardı. Onun diğer yanındaysa huysuz mizaçlı Lid adındaki cüce. O da öldü ya o gün. Helin aleminde güneş asla doğmaz ve gün asla başlamazdı. Hermod salona boydan boya baktı ve kendine has güzellikte bir kadın gördü. Vücudunun sağ tarafı et rengiydi fakat sol tarafı karanlık ve haraptı. Tıpkı karda donmuş yahut da ormanda bir ağaçta sallanırken bulabileceği bir haftalık cesedinki gibiydi. Hermod onun babasının ölüler diyarına hükmetmesi için gönderdiği Loki'nin kızı Hel olduğunu anladı. Balder için geldim dedi Hermod Hel'e. Odin bizzat gönderdi beni. Her şey onun yasını tutuyor. Onu bize geri vermelisin. Hel ifadesizdi. Bir yeşil, bir de ölü çökük göz Hermod'a baktı. Ben Hel dedi sadece. Ölüler bana gelir ve yukarıdaki topraklara asla dönmezler. Balder'in gitmesine neden izin vereyim? Her şey onun yasını tutuyor. Onun ölümü hepimizi mutsuzlukta bir araya getirdi. Tanrı ve buz devi, cüce ve elf demeden. Hayvanlar onun yasını tutuyor. Ağaçlar da öyle. Metaller bile ağlıyor. Taşlar cesur Balder'in güneşi tanıyan topraklara döneceğini düşlüyor. Gitmesine izin ver. Hel bir şey demedi. Balder'i uyumsuz gözlerle izledi, sonra iç çekti. O olup olabilecek en güzel şey, sanıyorum ki alemime gelen en iyi şey. Eğer söylediğin gibi her şey Balder'in yasını tutuyorsa, her şey onu seviyorsa,
O zaman sana onu geri vereceğim. Hermod kadının ayaklarına kapandı. Ne kadar da asilsin, teşekkür ederim, teşekkür ederim büyük kraliçe. Kadın ona baktı. Kalk dedi. Onu geri vereceğimi söylemedim. Bu senin görevin Hermod. Git de sor onlara. Bütün tanrılara ve devlere, bütün kayalara, bitkilere, her şeye sor. Eğer her şey onun için ağlıyor ve geri dönmesini istiyorsa Balder'i doğan güne geri vereceğim. Ama eğer tek bir yaratık dahi onun için gözyaşı dökmezse o zaman sonsuza dek benim ile kalır. Hermod ayağa kalktı. Balder onu salonundan uzaklaştırdı ve Odin'in bileziği Draupnir'i Hermod'un Hel'e gittiğine dair bir kanıt olarak Odin'e götürmesi için Hermod'a verdi. Nanna ona Frigg için keten bir elbise, Frigg'in hizmetkarı Fulla içinde altın bir yüzük verdi. Ölüler aleminden hediyeler yani. Ned sadece yüzünü ekşitti ve kaba hareketler yaptı. Hermod Sleipnir'in sırtına çıktı tekrar. Bu kez ayrılırken Hel'in kapıları önünde açıldı ve geldiği yolu gerisinden geri takip etti. Köprüyü geçti ve sonunda bir kez daha gün ışığını gördü. Asgard'a varınca Hermod bilezik Draupnir'i herkesin babası Odin'e geri verdi ve ona tüm olanları, tüm gördüklerini anlattı. Hermod ölüler diyarındayken Odin Balder'in yerini alacak oğlunu bulmuştu. Vali'ydi adı ve Odin'in tanrıça Rind'den olma oğluydu. Henüz bir günlükken bebek Hod'u bulup öldürdü. Böylece Balder'in ölümünün intikamını aldı. Son bir bölüm kaldı. Bakalım. Çok az kaldı. Aesir tüm aleme ulaklar gönderdi. Arasil'in ulakları rüzgar gibiydiler. Önlerine gelen her şeye Balder, Hel'in diyarından serbest kalabilsin diye Balder için gözyaşı döküp dökmediklerini sordular. Kadınlar, erkekler, çocuklar ve hayvanlar ağladı. Gökteki kuşlar ağladı Balder için. Keza toprak, ağaçlar, taşlar da. Metaller bile ağladı. Soğuk demir bir kılıcın dondurucu soğuktan alınıp güneş ışığına ve sıcağa kavuşturulması gibi. Balder için her şey ağladı. Ulaklar görevlerinden muzaffer bir sevinçle dönüyorlardı. Balder yakında Aesir'in arasında olacaktı. Bir dağda, bir mağaranın yanındaki bir çıkıntıda dinlendiler ve yemeklerini yiyip bal şaraplarını içip güldüler, şakalar yaptılar. Kim o diye sordu mağaranın içinden gelen bir ses ve yaşlı bir kadın dev çıktı dışarı. Onunla ilgili belli belirsiz bir şey aşinaydı ama ulaklardan hiçbiri tam olarak bundan emin değildi. Ben Tok dedi ve şükran anlamına geliyordu ismi. Neden buradasınız? Var olan her şeye Balder için ağlayıp ağlamadıklarını soruyoruz. Kör kardeşi öldürdü güzel Balder'i. Gökteki güneş eğer bu ışıldamasa nasıl gökteki güneşi eğer hiç ışıldamasa nasıl özleyeceksek Balder'i de öyle özlüyoruz her birimiz. Ve her birimiz onun için gözyaşı döküyoruz. Dev burnunu kaşıdı, boğazını temizledi, kayaya tükürdü. İhtiyar Tok Balder için ağlamayacak dedi. Açık açık. Ölü ya da diri ihtiyar Odin'in oğlu bana sefalet ve fenalıktan başka bir şey getirmedi. Öldüğüne sevinin. Öldü de kurtulduk. Hel salmasın onu. Ardından mağarasının karanlığına karıştı ve gözden kayboldu. Ulaklar Asgard'a geri döndüler ve tanrılara ne gördüklerini anlattılar. Görevinde başarılı olamadıklarını, Balder için ağlamayan ve onun geri gelmesini istemeyen tek bir yaratık olduğunu söylediler. Bir dağdaki mağarada yaşayan ihtiyar bir kadındı. İşte o anda ihtiyar Tok'un onlara kimi anımsattığını fark ettiler. Loki gibiydi tavırları ve konuşması. Sanırım kılık değiştirmiş Loki'ydi gerçekten dedi Thor.
Tabii ki Loki'ydi. Her zaman Loki'ydi. Thor çekici Mjolnir'i kaldırdı ve Loki'yi arayıp intikamını almak için bir grup tanrıyı topladı. Fakat hilebaz baş belasını gören olmadı. Asgard'dan uzaklarda saklanıyordu ve neşe içerisinde zekasından gurur duyarak bütün velvelerin geçmesini bekliyordu. Niye böyle şeyler yapıyor acaba Loki yani? Niye? Bunu da anlayacağız. Yani böyleydi ama biraz sesim yoruldu artık. Kısıldı. Şöyle birazcık yanaşayım. Ve yayını kapatacağım birazdan. Evet ediyor. Evet hava bozuk. Teşekkür ederim. Mavi mesajı gördüm. Üye olabilirsiniz. İsterseniz bir an önce kıdemli savaşçı üye olun. Orada görürsünüz. Evet. Jangle Stocks falan böyle şeyler. Aa, Burçin Özdemir'in mesajı. Eskiden evet öğretmenler böyle konuşup okuyamıyor mu? Gerçekten mi? Ya ben yanıma su almamışım. Birazcık sesim gitti. Yani yoksa biraz da saat geç olmuştu. Bir de şu ışıklar rahatsız ediyor. Yani şu ışıklar böyle olmasa hani yayın yapmasam daha da düzgün okurum açıkçası. Ha, ne okuyor? Yani şöyle bir şey, ne kadar mitolojilerde yeraltı dünyasına gitmek, yeraltı dünyasından birini getirme isteği var. Yunan mitolojisinde bu Demeter'di, kızdı. Burada Balder yani İskandinav mitolojisinde bunu böyle yapmışlar. Biraz daha farklı bir kahraman. Güneş diyorlar çünkü orada en kıymetli şey güneş yani o soğuk havalarda tabii ki. Böyleydi. Bakalım yani bir daha yani bitiririm herhalde bu kitabı. İskandinav mitolojisinden tekrar okuduğum zaman yani Loki'ye ne oluyor, niye böyle yapıyor, Loki'den nasıl intikam alacaklar falan. Bunları konuşuruz ama yani 9 sayısının önemini gördünüz. Burada da yani bir tamamlanma sayısı. Elfler diyor, cüceler diyor. Elfleri, cüceleri nereden getirmişler? İşte İskandinav mitolojisi. İşte böyle ben de yayını kapatayım ve üyelik yayınlarını geçeyim. Evet kıdemli savaşçı yayını olacak. Evet. Ee, aşağılarda yerinizde alın. Kamera aşağıya iniyor. Geliyorum şimdi yayın yapmaya. Görüşürüz. İyi geceler. Öpüyorum herkese. Hoşça kalın.